Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda kafa sesinizi eğitecek, güçlendirecek ve hızlıca ısıtacak 3 farklı egzersiz paylaşıyor olacağım. Hazırsan hemen başlayalım o zaman. Bu videoda 3 farklı egzersiz paylaşacağım. Paylaştığım her egzersizin içerisindeki dikkat edeceğimiz vokal İ vokali olacak. İ vokali sanıldığının aksine aslında kafa sesine ulaşmamızda rahatlıkla bizi kafa sesimize ulaştırabilecek bir vokal. İ vokalinin fonasyon olarak oluştuğu yer tabii ki ön rezonans bölgesinde ve yüzümüzün özellikle maske bölümü dediğimiz rezonatör boşluklarına sesimizi daha rahat alabilmek, sesimizi tınlatabilmek ve burada tutabilmek için İ vokali çok doğru bir vokal tercihidir egzersizde. Şimdi egzersizlere geçmeden önce İ ile birkaç çalışma yapmak istiyorum. Lütfen İ vokalini oluştururken dilinizin hafif kubbeli, dil ucunuzun da diş köklerinin altına doğru, yani aynen elimin pozisyonunda olmasına dikkat edin. Bunun için ekstra bir çaba vermeyin. Çünkü doğalınızdaki İ neyse egzersize de bu yansımalı. İ vokalini oluşturmak için farklı böyle şekillere gibi hallere bürünmeyin. Sonuçta İ ile ilgili herhangi bir kelime söylerken, örneğin İstanbul derken İstanbul demiyoruz. Değil mi? Doğallıktan çıkmayın. Tabii ki bazı egzersizlerde kanalda da var. Farklı amaçlar güdüldüğü için, amaçlandığı için İ vokalinin Ü'ye benzetilerek kullanıldığı noktalar var. Ama bu egzersizde daha doğal, daha fonasyonun herkeste hiçbir yani farklı bir pozisyona, farklı bir şekle getirmeden İ vokalini daha doğal, daha pürüzsüz bir halini kullanmaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de dilimizin hareketini takip edeceğiz. Ve kesinlikle suratımızda, dudaklarımızda ekstra bir hareket yapmayacağız. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Glissando bir egzersiz girişi yapacağız. Ki egzersize girdiğimde tekrardan bu uyarılara sizlerde bulunmayayım. Şimdi ne yapıyorum? İyi diyorum. İyi derken doğal olmaya çalışıyorum ve egzersizde şunu yapıyorum. İyi. Düşünmedim. Acaba sesim kırılacak mı? Acaba falsete mi geçeceğim? Acaba kafa sesine geçtiğimde sesimde bir değişiklik olacak mı? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece iyiye konsantre oluyorum. Tekrar yapalım. Farkındaysanız yüzümde herhangi bir hareket yok. Boynumda, çenemde herhangi bir ekstra bir manevra, başka bir hareket, başka bir pozisyon yok. Doğal, konuşuyormuş gibi, hatta neredeyse duruyormuş gibi bir İ vokalini hedefliyorum. Tekrar yapacağım. Birazcık daha tize çıkacağım şimdi. Dikkat. Her seferinde göğüs tonundan başlayıp kafa sesine doğru çıkıp tekrar yine göğüs tonuna geri bağlandım. Bunu yaptığınızda, eğer İ'ye geçtiğinizde, yani kafa sesiyle İ'ye geçtiğinizde sesinizde bir kırılma oluyorsa, dediğim gibi falset, lütfen burada sesim kırıldı, sesim çatladı, sesimin rengi değişti deyip hemen vazgeçmeyin egzersizden. Sonuçta orada bir kas yapısı var ve o kası güçlendirmeye çalışıyoruz. Falset sese geçtiğinizde sesinizdeki hava çok yoğunlaştıysa postüre dikkat edin, diyaframa dikkat edin. Herhangi bir fazladan ya da eksik yaptığınız bir açıklık var mı? Bir bunu kontrol edin. Ondan sonra sesinizdeki havayı tekrar değerlendirin. Tekrar bir tane daha yapıyorum ve sonuna bu sefer Z diyeceğim bu sefer. Egzersize giriş yapmaya çalışıyorum çünkü. Z'den sonra sonuna Y koyacağım. Yani Z ve Y diyorum. Bunu yaparken yine doğallıktan ödün vermiyorum. Hadi bir deneyelim. Yine glissando yapacağım. Z. Tekrar yapalım mı? Bakın E'ye geçtiğimde çok, yani pürüzsüz bir herhangi bir şekilde sahtelik yok. Suratta, yanakta, dudakta y gibi şeyler yapmıyorum. Doğal geçmeye çalışıyorum. Bir kere daha yapalım. Hemen egzersize başlayacağım. Z. Yeah.
doğal bir E diyorum. Lütfen bu iki vokalin doğallığından şaşmamaya çalışalım ve hazırsan hadi hemen başlıyoruz o zaman egzersize. Evet, egzersizlerde kullanacağım melodi hep aynı olacak. Arpej sesleri kullanacağım ve bütün ses türleri rahatlıkla başlayabilir, fakat baslar ve altolar belki bu tonda biraz daha rahat kullanamayabilirler seslerini. Bir oktav aşağıdan söyleyerek çok daha rahatlıkla egzersize devam ettirebilirler. Lütfen postürünüzün özellikle boyun ve çene duruşuna, kafanızın hizalanmasına, aldığınız diyafram nefesinin genişliğine ve bedeninizin açıklığına dikkat edin. Ve dediğim gibi hiçbir şekilde doğallıktan ödün vermiyoruz. Melodim bu. Hadi bakalım. Ziye. Legato bir egzersiz. Sanki dümdüz bir yolda yürüyorum. Ziye. Herhangi bir manevra yok. İ'ler birbirine bağlı. Tam i'nin ucuna da diyorum. İçeride yapıyorum bütün hareketi. Çenede, ağızda her şeyi birazcık daha kontrollü kullanıyorum. Hadi bakalım. Al nefes. Ziye. Ziye. Surat serbest. Ziye. Çene salık. Ziye. Dili biraz içeri topla ucunu. Ziye. Yumuşak damağı aç. Ziye. Doğallıktan ödün verme. Ziye. Kafa sesine gelirken bırak çıksın notalar yukarı. Ziye. Aldığınız diyafram nefesine dikkat. Pozisyonu bozma. Hafif hafif. Şimdi fark ettiyseniz tize doğru çıkarken tabii ki herkesin sesinin kafa tonuna geçtiği nota farklı. Burada sopranolar, tenorlar tabii ki burada beni baz alabilirler. Çünkü soprano sese sahibim. Beni baz alarak kafa sesine tam geçtiğim yerlerde taklit ederek tabii ki çok daha rahatlıkla tınıyı kendilerine adapte edebilirler. Ama bariton, mezzo gibi seslerin kafa tonuna geçtikleri nota, yani pasaj notası farklı olduğu için, farklı notalarda olduğu için belki de ben sizlere daha farklı bir tını olarak gelebilirim. Bas ve altolar ise özellikle bu tonlarda tabii ki birazcık daha farklı bir tını duyuyorlar içeriden ve geçtikleri zaman seslerindeki değişim, yani kafa tınına bağlandığı nokta sopranoya, tenora
işte lirik mezzoya veya yüksek baritona nazaran daha farklı bir tını elde etmiş oluyorlar. Bu konuda kişi lütfen kendini kontrol etsin. Şunu unutmamak gerekir ki vokal i vokaliyle beraber kafa tonuna geçtiğimiz zaman sanki yukarı doğru çıkan bir i var. Yani kırıldığı yerden sesinizin aslında düz giden bir yolu takip etmeniz gerekiyor. Şunu yapıyorsanız yanlış bir yolu izliyorsunuz demektir. Geri dönüşte buraya dönmeyin ya da kırıldığı yerden hemen aşağıya bırakmayın. Tutun orada vokali. Devam edin. Umarım anlatabilmişimdir. Peki geçiyorum ikinci egzersizime ve diyorum ki riye. Evet, ikinci egzersizde de yine i vokali ve e vokalinden faydalanacağız. Fakat ri'ye yani Rize'nin R'siyle başlayacağız. Buradaki ri'yi benim yaptığım gibi çift R olarak kullanabilirsiniz. Hem böylece artikülasyon da aslında çalışmış oluyoruz. Ve R sessizini çıkartmak için de tabii ki dilimizi aktif kullanıyoruz. Ve bu noktada da i'nin çıkışına çok daha rahat bir pozisyon hazırlamış oluyoruz. Hazırsan melodi aynı olacak. Hazırsan hadi başlıyoruz. Al bir nefes, pozisyona dikkat et. Kendini salma, dik tut, omuzlarını da açık tut ve diyafram nefesi yani kaburgaya doğru geniş bir nefes al. Surat serbest. Sanki düz bir çizgide yürür gibi. Bırak kafa sesine doğru gitsin vokaller. Siz de çeneyi serbest bırak, kubbeyi aç. Devam et. Nefes al. Ben de geleceğim hemen arkanızdan. Orta tona geldik. Lütfen kendinize yüklenmeyin olduğu kadar. Göğüse bağlandık artık. Pardon. Çizgiyi bozma. Doğal bir vokal. Son. Fark ettiyseniz yüzümde sadece tize doğru çıkarken alt çeneyi daha aşağıya sanki esnermiş gibi hafif bir hareketle vokalleri serbestleştirmek ve özellikle kafa tonuna doğru çıkarken tizlerdeki o rahatlığı sağlayabilmek için alt çeneyi birazcık daha serbest bırakıyorum.
Kubbe, sert damak ve yumuşak damak zaten yeterince kubbeli, kavisli bir pozisyonda. Bunu hani söylemiyorum diye yapmadığımı zannetmeyin ve sizlere de hani aklıma gelmişken de uyarmış olalım. Şimdi 3. egzersize geçeceğim. Her egzersiz birbirinin tekrarı gibi gözükse de sesinizi tam doğru kanala, yani kafa sesinize doğru çıkan bütün aslında hava dalgasının çok daha rahat kanala girmesine yardımcı olması için bu egzersizlerin arka arkaya yapılması önem arz etmekte. Hazırsan 3. egzersize başlıyoruz o zaman. 3. egzersizde mi'ye diyeceğiz. Yani farklı bir vokal olarak mi sessizini kullanacağız. M kadansını kullanacağız. Burada M harfi, M sessizi dize doğru çıkarken mi, mi, mi. Sanki dudaklarımın açılmasıyla beraber i'ye izin veriyormuşçasına düşünebilirsiniz. Ve böylece ses gerçekten maskeye çok daha rahat gelecek ve kafa tonunuza giderken de o m'nin vermiş olduğu rezonansa tutunmasıyla beraber kafa sesinizde çok rahat ilerleyebileceksiniz. Farkındaysanız birçok şey birbirine bağlı. Sadece bir şey yaptığınızda kafa sesinizde hakimiyet kuramazsınız. Kafa sesinizi geliştiremezsiniz. Kafa sesinizde güçlendiremezsiniz. O yüzden sadece bir şeyi yapmak değil, aynı anda birçok şeyi yapmayı hedefleyin. Eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa muhakkak dediğim şeyleri kontrol edin. Postürü, nefesi ve hakimiyeti. Bu hakimiyet zamanla oluşacaktır. Acele etmeyin. Egzersizleri düzenli yapmaya çalışın. O zaman daha fazla verim alacaksınız. Hadi bakalım. Yine tüm tonlar rahatlıkla başlayabilir. Hazırsanız başlıyorum. Mi. Mi. Geçiyorum fark ettiyseniz. Mi, mi. Lütfen bu legato bağa dikkat et. Mi, mi. Çeneyi sağ. Mi, kubbeyi kaldır. Mi. Geldik artık. Tam kafadayız. Mi. Geri döndüğünde göğse ya da mikse gidebilirsin. Normal. Mi. Mi. Döndüğünde E vokaline göğse düşüyorsa çok normal. Siz hep yukarıdaki yani şu an 5. oktav fa diyezi görüyoruz. Oraya geldiğinizde tam kafa sesine gelmiş olmayı hedefleyin. Hadi bir tane daha yapalım. Mi. 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 Son kaldığımız ses si bemol ve bu seste artık ağzımın tabanını olabildiğince yukarı, ağzımın içini olabildiğince içeri açmaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz hareket gittikçe büyüdü. Çünkü ıslık registerına doğru geçiyorum. Bu açıklamayı yapmam gerekiyor çünkü egzersiz bölünsün, hiç önemli değil. Yeter ki doğru yerde, doğru zamanlamada, doğru pozisyona gelin. Yoksa her şey ilk başladığımız pozisyondaki gibi devam etmiyor fark ettiyseniz. Bu egzersize kadar geldiyseniz bütün bunlara dikkat etmek ve şu anda yapacağımız bu çıkışa doğru aynı pozisyonu sizin de almanız gerekiyor. Şimdi tekrar orta tondan bir daha alacağım. Tekrar aynı yere çıkacağım. Lütfen benimle beraber birçok şeye dikkat edin. Ağzınızın içi ve tabanı lütfen olabildiğince geniş kalsın. Hadi al bakalım nefes bir daha. Mi. Mi.
dinlemeyeceğim. Son kaldığımız ses 6. oktav do idi. Burada duruyorum ve buradan sonra aslında biraz kası gergin bırakmak istiyorum. Ve eğer kafa sesiyle ilgili çalışmanızı bitirdiyseniz lütfen bununla ilgili kanaldaki diğer videolara da geri dönebilirsiniz. Niye burada bırakıyorum? Çünkü kas şu an inanılmaz güzel gerildi ve tam arkasına performans yapabileceğiniz ya da diğer tınıları çok daha rahat ulaşabileceğiniz, mixed tone çalışabileceğiniz birçok egzersize yönelmenizi istiyorum. Burada kaldı, hoca yarım bıraktı olarak düşünmeyin. Egzersiz her zaman geri dönerek bitmez. Bitmemeli de keza. Çünkü şey gibi düşünün. Kası tam gerdim, geri döndüğümde tekrar aslında farklı bir biliyorsunuz peslerde ve tizlerde çok daha farklı kas uzuyor ve kısalıyor. Ve dinamiğini arttırdık şimdi. Şimdi arkasında çok güzel şarkılar çalışabilirsiniz, aryalar çalışabilirsiniz. Kaldığımız nokta çok güzel bir nokta. İlk defa burada bırakıyorum. Belki de şaşıracaksınız ama inanır mısınız ben de böyle çalışıyorum. Her zaman geri dönüşte göğüs tonuna tekrar bağlanmıyorum ki ses orada çok güzel bir pozisyona geldi. Buradan sonra artık performans kısmı kalıyor. Umarım bu egzersizler senin için çok faydalı olmuştur, etkili olmuştur. Farklı bir bakış açısıyla olaya yaklaşmanı sağlayabilmişimdir, faydalı olmuştur. Kafa sesiyle ilgili kafanda eminim çok fazla soru var. Bir videoda, 2 videoda çözülebilecek şeyler değil. Bu eğitim yıllarca devam eden bir eğitim. O yüzden bir videoda her şeyin çözülmesini bekleme ama egzersiz yapmaktan da vazgeçme. Kanala hala abone olmadıysan seni de aramıza bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutma. Başka bir videoda ya da canlı yayında karşılaşmak dileğiyle kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.